Merhaba arkadaşlar. Bugün Ejder Meyvesi bahçesine geldik arkadaşlar. Ejder Meyvesi üreticisi Sayın Onur Bey ile görüşeceğiz bugün. Bir röportaj yapacağız. Üretici olarak bize bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşacak. Meyveleri gördüğünüz gibi artık mahsuller olmaya başlamış. Burada fidanlar, bir yandan da fidan yetiştiriyor. Ayrıca fidan da üretip satış yapıyor arkadaşlar. Fidana ihtiyacı olanlar da bana ulaşabilir. Onur Bey ile iletişime geçmenizi sağlarım. Bu şekilde fidan da temin edebilirsiniz. Yetiştirmeyi düşünen, hobi olarak yapmayı düşünen veya ticari maksatlı yapmayı düşünenler yine ulaşabilirler. Burası Ejder Meyvesi serası. Şöyle göstereyim, bakın. Oldukça geniş. Araları da değerlendirmiş Onur Bey. Gördüğünüz gibi bakın, aralara fasulye dikmiş. Şöyle. Evet Onur Bey, bilgilerinizi, tecrübelerinizi bizlerle paylaşabilir misiniz? Ejder Meyvesi bahçemizdesiniz. Burası 2 senelik bir Ejder Meyvesi bahçesi. 2 sene önce bir takım araştırmalardan sonra turizm işi yapıyordum. Yapmamaya karar verdim. Ne yapabilirim derken bu işi araştırmaya başladım ve Ejder Meyvesi'nde karar kıldım. 2 sene önce burayı kiraladım. Ekimini yaptım. Şu anda 2. senesi. Meyve almaya başladık. Bu sene tam kapasite meyve aldık. Tabii 2. senesine göre meyve aldık. 3. 4. senelerde meyve burada çoğalıyor. Egzotik bir meyve. Ejder meyvesi, şöyle göstereyim. Mesela bu kırmızısı. Şurada bakın. Evet, bu hemen hemen neredeyse yarım kilonun üstünde. Gördüğünüz gibi. Bunun olgunlaştığını ne zaman, nasıl anlıyorsunuz? Olgunlaştığını nasıl anlıyoruz? Kızarmış oluyor. Tamamen. Kızardığında toplamaya başlıyorsunuz. Şu şekilde tamamen kızarmış olduğu zaman artık toplama aşamasına geçiliyor. Aşamasına gelmiş oluyor. Bu meyvenin şöyle bir güzelliği var. Türkiye'de çok yeni ancak sağlık açısından çok faydalı. Tropik bir meyve. Yeni bu işe girmek isteyenlere şöyle bir avantajı var. Diğer sebzeler ve meyve bahçeleri gibi çok zahmetli bir iş değil. Mesela kökleri gördüğünüz gibi yüzeyde olduğu için çapa gibi bir sıkıntısı yok. Çok fazla efor sarf etmeniz gerekmiyor. Ertesi sene meyve vermeye başlıyor. Bu büyük bir avantaj. 3 metreye 2 metre aralıklarla direkler dikip bu direklerin etrafına 4'er tane kök yerleştiriyoruz. Her direğin etrafına 4'er tane fidan yerleştiriyoruz. Evet, o fidanlardan yukarıya çıkmaya başlıyor ve yukarıda tekrar yürümesini engelleyip kırıp dallanmasını sağlıyoruz. Hem de bir yandan da çoğaltıyorsunuz bu şekilde, değil mi? Bir yandan da fidan yapıyoruz. Evet. Yani hem fidan üretiliyor aynı zamanda. Tabii. Ve meyve de elde ediyorsunuz. Aslında kazanç sağlama açısından da avantajlı. Kesinlikle. Mesela çiftçilik yapan arkadaşlara buradaki bazı seralar da şimdi dönmeye başladı buna. Şöyle bir avantajı var. Mesela atıyorum 2 dönüme çiftçi arkadaşımız domates ekiyor. Evet. Buna karar verdi. Bu da bir sene büyüme süreci yaşayacak. Bunları ekiyor. Aralar 3 metrenin 2,5 metresi boş kalıyor yine. Bizim bazı verdiğimiz arkadaşlar bunu yaptı. Domatesine tekrar devam ediyor. Yani 2 dönümlük yerde 1,5 dönüm domates ekmeye devam ediyor. 2 sezon domates edip parasını yine alıyor. O arada da bunlar meyveye binmiş oluyor. Yani siz de fasulye ekerek değerlendirmişsiniz bu şekilde. Acemi çiftçi olduğumuz için. Fasulye güzel, işçiliği daha az en azından. Evet. Bu bir yandan şurada topraklar hazırlanmış. Evet. Bunlar da yine şu kollar kesilip ekilecek şuradan. Evet. Yani getirisi çok güzel. Burada bir maliyetiniz yok fidanda. Peki fidan satışını nasıl yapıyorsunuz Onur Bey? Fidanları ne kadara satıyorsunuz? Yani fidan fiyatları 5 lira 10 liradan başlıyor. Büyüklüğüne, yaşına, yani ayına göre köklenmiş fidanların fiyatları değişiyor. Şurada olgunlaşmış bir meyve daha var. Şöyle göstermek istiyorum. Mesela bakın. O beyaz cinsimiz. Bunun içi beyaz olan cinsmiş. O içi beyaz, evet. Şöyle. Meyve verebilmesi için belli bir süreç var mı? Ne zaman meyve vermeye başlıyor? Hemen hemen bir seneyi doldurması lazım bitkinin. Yani kökleme aşamasından itibaren. Ama şöyle bir şey var. Mesela atıyorum 5-6 aylık bir fidan aldınız köklü. O 5-6 aylık fidanınız ektikten 6-7 ay sonra meyve verebiliyor. Bir senesini çünkü köklenme aşamasında doldurmuş oluyor 6 ayını. 6 ayda bahçenizde doldurmuş oluyor. Ve o fidan size 6 ay sonra meyve vermiş olabiliyor. İşte burada büyük fidanlarımız var. Büyük olanlar 7-8 aylık fidanlarımız. Fidanların fiyatı da bu yüzden değişiyor yani. Evet. Büyük olanlar biraz daha farklı olabiliyor. Yani her bütçeye, yani hobi amaçlı yapmak isteyene var, bahçeye ekmek isteyene var. Saksıda da yetiştiriliyor. Ben mesela saksıda yetiştiriyorum şu an arkadaşlar. Bu şekilde evde de yapabilirsiniz, yetiştirebilirsiniz isterseniz, hobi amaçlı düşünürseniz. Sulama sistemi nasıl peki? En güzel tarafı da o.
sulama haftada bir defa yarım saat suya ihtiyacı var yazın sıcağında bile. Ama şöyle bir şey var, şu daha verimli olduğuna inanıyoruz. Haftada 2 kere 15'er dakika sulamak daha verimli olabiliyor. Ama oldu ya hani çok vaktiniz yok gidemiyorsunuz, haftada bir kere yarım saat sulama da yapabilirsiniz. yeterli olabiliyor. Evet. Tabii. Zaten bir kaktüs türü olduğu için arkadaşlar bu çok fazla su gerektirmiyor. Kaktüsler çok fazla sulandığında bildiğiniz gibi ölmeye başlıyor. O yüzden biraz daha sulaması az yapılıyor. Yani sistemli bir şekilde ayarlanmış. Bakın şöyle damla sulama yapılmış. 4 kök var gördüğünüz gibi. Etrafında da damla sulama. Şurada yine meyveler var bakın. Burada da meyveler oluşmuş. Tadına size baktırayım. Bu kırmızı çeşidimiz. Bakın gördüğünüz gibi şöyle kırmızı, içi ne kadar güzel görünüyor. Evet, bunu bu şekilde kivi keser gibi kesiyoruz. Daha sonra Faydaları gerçekten saymakla bitmeyen bir meyve. Ve artık popülerleşmeye başladı. evet. Şöyle bakayım. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Ben şimdi sizin için bir tadacağım. Çok lezzetli ve güzel bir meyveymiş arkadaşlar. Ben gerçekten bayıldım. Aldıktan sonra bir gün dolapta bekletmemiz daha tadını güzelleştiriyormuş. Öyle söylüyor üretici arkadaşımız. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı Onur Bey? Şunları söyleyebiliriz. Dediğim gibi ejder meyvesi şu anda Türkiye'de çok popüler olan ve sağlık açısından da çok faydalı olan bir meyve olduğu anlaşıldı. Bu konuyla ilgili destek almak isteyen, bilgi almak isteyen insanlar, arkadaşlar bana ulaşabilirler. Fidan yetiştiriciliği ve fidan satışıyla ilgili destek oluruz. Bahçe kurumuyla ilgili destek oluruz. Bu işi hobi amaçlı yapmak isteyenlere de destek oluruz. Meyve isteyenlere de şu anda meyvelerimiz son meyvelerimiz ama seneye Haziran'dan itibaren tekrar meyvemiz olacak. Meyve için de elinizden geldiğince destek olmaya çalışırız. Şimdilik bunlar. Onur Bey'in numarasını açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan numarasını alıp fidan ihtiyacı olan veya meyve isteyenler Onur Bey'e ulaşabilirler. Direkt kendisi üretici burada bakın. Yani bu işin pazarlamasını ayrıca yapanlar var ama Onur Bey direkt üretici olduğu için sizin için de avantajlı olur. Direkt ona ulaşırsanız. Ayrıca bilgi konusunda da hemen herkese yardımcı olmaya çalışıyor gerçekten. Evet. Çok teşekkür ederiz Onur Bey. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Rica ederim. İnşallah hayırlı, bol kazançlarınız olur diyoruz. İnşallah hep beraber. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şöyle son olarak meyveleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın son meyvelermiş bunlar. Haziran ayı gibi yine meyveler olmaya başlayacakmış. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.